Günaydın Selanik'ten yeniden merhaba. Biliyorsunuz Selanik benim en sevdiğim şehirlerden bir tanesi. Daha önce de size buranın bir yerlisi olarak göstermeye çalışmıştım. Şimdi yeniden geldik Selanik'e. Madem buradayız, biraz daha gezelim diye düşündüm. Bugün Çiknopemti, yani Selanik'in karnavalının olduğu gün. Çiknopemti et kokulu perşembe anlamına geliyor. Bugün çok güzel kutlamalara denk geleceğiz. Her yerde mangallar görebilirsiniz. Şimdi birazdan bir mangal hazırlığının önünden geçiyoruz. Bakın burada akşama hazırlanıyorlar. Aslında akşama değil, bütün gün olan bir kutlama bu. Paskalya'nın gelişini sembolize ediyor. Mesela İngiltere'de yaşıyorum ya ben. İngiltere'de daha çok hep Christmas, yani Noel'den bahsedilir. Noel'de işte her yer süslenir vesaire. Yunanistan'da bu tam tersi, Easter, yani Paskalya'yı tercih ediyorlar. Bence bu iklimlerle alakalı, çünkü Paskalya hep bahara denk geliyor. Burada havalar güzel. İngiltere'de ise havalar soğuk olduğu için kışın böyle ışıklar falan çok güzel oluyor. Bakın kutlamalar demiştim ya, işte böyle her yerde müzik duyacağız. Müzikler şimdiden başlamış. Bütün şehir cıvıl cıvıl olacak bugün. Yunanistan'a bu kadar gelmeme rağmen, bu kadar sık burada bulunmama rağmen ilk defa bir Çiknopemti'ye denk geliyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da, yani İstanbullu olanlar bilir, Tatavla karnavalı vardır. İstanbullu Rumların kutladığı bir karnavaldır bu. O da aşağı yukarı aynı bu Çiknopemti karnavalına denk geliyor. Çünkü o da Easter'la, Paskalya ile alakalı ve yine böyle kostümlü, cıvıl cıvıl bir karnaval. Günümüzde hala yapılıyor mu bilmiyorum. Umarım yapılıyordur. Yapılmıyorsa da bence tekrar yapılmalı. Bugün çok şanslıyız. Çünkü hava çok güzel. Birkaç gündür, yani bugün burada herhalde 3. günümüz. Hep yağmur yağıyordu. Fakat bugün yağmur durdu ve güneş açtı birazcık. Hatta mont bile giymedim. Sadece gömlekle çıktım. Çünkü güzel güneşin tadını, keyfini çıkarmak istiyorum. Benim videolarımda kahve içmeden ben başlayamıyorum gezmeye. Kahve kolik olarak. Selanik'te de çok güzel kafeler var. Daha önceki videomda da, eğer izlemediyseniz lütfen o videoyu da izleyin. Atina Selanik videomu. Güzel yerler göstermiştim ve güzel tavsiyelerde bulunmuştum. Her mağazadan başka bir müzik geliyor arkadaşlar. Daha önceki videomda bakın bu arkamda gördüğünüz kafe Cale Delta'da bir şeyler içmiştik. O yüzden bu sefer sizi yeni bir yere götürmek istiyorum. Yine buraya çok yakın. Yani Kapani Marketi'nin, Kapani Pazarı'nın içinde burası. Cuckoo adı. Herhalde Fransızca'daki cuckoo'dan geliyor. Çok hoşumuza gitti. Geçen gün burada kahve içtik. Şaka gibi, bakın kahveci dedim ya, burada bile mangal hazırlamışlar. Yani her yerde, her dükkanda et pişirilecek bu akşam. Barista'nın burnuna bakın arkadaşlar. Çaktırmadan çekmeye çalışıyoruz şimdi, ayıp olmasın. Is it gonna be really busy tonight? I heard it's a carnival day. Yeah. So even here you're gonna have meat. İçeride baristaya sordum, dedim burada bile et mi pişireceksiniz? Evet dedi. Galiba her yer et kokusuyla dolacak bu akşam. Beraber keşfedeceğiz. Dediğim gibi ben de daha önce hiç bulunmadım bu karnavalda. O yüzden keyifli olacağını düşünüyorum. Bayağı sahne kurulmuş buraya. Müzik falan yüksek sesli. Şimdiden, yani daha akşam olmadan kostümlü insanları da görmeye başladık. Simit aldık. Birazcık bir şeyler yiyelim, atıştıralım. Flurry, Selanik'in simidi. Bakın. Bizim simidimize benziyor fakat rengi daha açık gördüğünüz gibi. Bunun da nedeni üstünde pekmez olmaması. Bizim simidimizde üstüne pekmez sürülüyormuş ama burada sürmedikleri için rengi daha açık oluyor. İkisi de çok güzel bence. Biraz önce de yolda yürürken salep satan bir amca gördüm. Yani o kadar çok benziyoruz ki bütün huylarımız, karakterimiz,
Yemeklerimiz, içeceklerimiz. O yüzden kendimi gerçekten evimde gibi hissediyorum Selanik'teyken. Bizim simidimiz biraz daha kıtır kıtır oluyor. Bu biraz daha yumuşak bakın. Yalnız susamlı bir şeyler yiyince gayet güzel böyle enerji dolduğumu hissediyorum. İyi geliyor yani susam enerjisi. Kluri'nin ana merkezi Selanik. Başka bir yerde, Atina'da vesaire herhangi bir yerde yeseniz bile Selanik Kluri'si yani Selanik simidi olarak biliniyor. Aklınızda bulunsun. Aristoteles Meydanı da daha önceki videomda bahsettiğim gibi Olimpos Dağı'na hizalı bir şekilde inşa edilmiş. Arkamızda Olimpos Dağı var. Hatırlatayım, Zeus ve 12 tanrının yaşadığı dağ. Bu kadar güzel kokuya dayanamadık tabii. Biz de Çiknopemti kutlamalarına katılalım dedik ve etimizi sipariş ettik. Et yemeye başlayacağız şimdi. Souvlaki söyledik ve köfte söyledik. Souvlaki Atina'da kalamaki olarak biliniyor ama orijinal adı Selanik'te souvlaki. Hadi bakalım yiyelim. O zaman Çiknopemti kutlu olsun. Harika. Bol bol protein. Evet, arkamda Eleftheria Meydanı var. Eleftheria Meydanı şu anda otopark gibi gözükse de aslında bir meydan ve tekrardan o formata sokacaklar. 1917'de Selanik'te büyük bir yangın çıkıyor. Bu yangın çıktığında da şehrin neredeyse hepsi yanıp kül oluyor. Eleftheria Square'da da yanan binaların arasında tek kurtulan bina Megara Stein binası. Bu bina burada tek kalan orijinal bina. Diğer bütün binalar yangından sonra tekrar inşa edilmiş. Şu an bulunduğumuz bölge de Selanik'in eski limanı olarak geçiyor. Burada da kafeler ve restoranlar var. Hatta sinema, spor salonu falan da var. Yani son dönemde burayı yenilediler. Bu Selanik kordon manzarasının keyfine tam olarak varmak istiyorsanız bu limandan bunu yapabilirsiniz. Buradaki kafelere gelip oturmanızı tavsiye ederim. Arkamda şu anda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş gemisi var. Bu savaş gemisi aynı zamanda diktatörlüğe karşı bir sembol olarak da burada bulunmaktaymış. İçerisi de bir müze. Eğer böyle savaş gemilerini falan seviyorsanız bu müzeyi de buradayken gelip görebilirsiniz. Bugün kruz gemisi de gelmiş Selanik'e. Eğer kruzla gelirseniz ineceğiniz nokta burası. Buradan bütün şehri kolayca yürüyebiliyorsunuz. Bakın Jazz Festivali diyor Thessaloniki. Yani bu geçen seneden kalma bir ilan ama bu liman alanında böyle sanatsal etkinlikler de yapılıyor. Burada bir esnaf lokantası varmış, Çaru Hasadı. Çok meşhur. Ev yemekleri yapan bir yer, esnaf lokantası gibi. Paça bile yapıyorlar yani eğer hoşunuza gidiyorsa. Orada yiyelim dedik. Bakalım nasıl yemekler. Hadi gidelim. Bayağı doyduk. Fiyatlar çok iyi bu arada. Ana yemek için ben hani 2 öğün içinde dahil 9 euro verdim. Diğer yemek için de 7 euro verdik. Tam bir esnaf lokantası işte. Eğer Selanik'e geldiğinizde değişik bir şeyler yemek isterseniz hani biraz daha böyle esnaf usulü buraya gelebilirsiniz, tavsiye ediyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz bütün gençler dışarıda
şu anda. Artık işini bitirenler, okulunu bitirenler sokaklara akmış durumda. Her sokakta ayrı bir DJ, bir müzik. Bu arada bir de duman altı durumdayız. Güzel güzel et kokuları geliyor. Biz de herhalde gecenin sonunda et kokacağız gibi. Ne diyorsunuz? O kadar yürümenin üzerine bir tatlıyı hak ettik diye düşündüm. Zaten hani bir tanecik ufak bir tulumba istedim. Bakın geldi tulumba. Doktor günde bir tane tulumba yememe izin veriyor. O yüzden ben de bunu seçtim. Böyle bir ebatta. Ne diyorsunuz? Bir tane de güzel bir sütlacımız var burada. Yarın sabah erken kalkacağız çünkü güzel bir planımız var. Selanik'in dışında başka bir şehire gideceğiz, buraya yakın olan bir şehire. Gidelim, dinlenelim ve sabaha enerjimiz yüksek bir şekilde başlayalım. Günaydın. Bugün arabadayız, yoldayız. Veria kasabasına, şehrine doğru yoldayız. Selanik'ten aşağı yukarı 1 saat uzaklıkta. Burayı gezeceğiz bugün, size göstereceğim. Bir de buranın revanisi çok meşhurmuş. En güzel Yunanistan'daki revani burada yapılıyormuş. Onu da merakla bekliyorum. Tadacağız beraber, deneyeceğiz. Şimdi bu kasabanın en güzel revani yapan yerine gidiyoruz. Bakalım, ben çok revani yiyen biri değilim esasında, yani çok denemedim hayatımda. Birkaç kere mutlaka yedim tabii ki Türkiye'deyken. Ama buranınkinin çok özel olduğu söyleniyor. Bakalım nasılmış. Evet, revanilerimizi paket olarak aldık. Daha sonra yiyeceğiz. İnanılmaz güzel kokuyor. Dükkan da harika kokuyordu. O yüzden denemek için sabırsızlanıyorum. Evet, sıra revanimizin tadına bakmaya geldi. Açalım bakalım nasılmış. Yumuşacık ve bayağı şerbetli. Hiç öyle kuru falan değil yani. Tadına bakalım. Harika. Gerçekten çok lezzetli. Bunu söyleyebilirim.
Tatlılarımızı aldık. Şimdi bir bank bulduk kendimize. Aristoteles Meydanı'nda. Tatlımızı yiyeceğiz. Önce bir koku testi yapalım. Çok güzel kokuyor. Böyle hafif bir tarçın var üstünde. Vanilyalı krema, muhallebi gibi. Altında da Paskalya çöreği var. Zaten bu pastanenin Paskalya çörekleri çok meşhur. Envai çeşidi var. Böyle bir tatlı yapmışlar, ikisini harmanlayıp muhallebiyle Paskalya böreğini. Bakalım nasıl? Yes. Bayağı iyi. Bilmiyorum Paskalya çöreği seviyor musunuz ama ben bayılıyorum. Terkenlis'in Paskalya çöreğini mutlaka yiyin. Bugün Selanik'te son sabahımız. O zaman kahvaltı vakti. Hadi gelin bir kahvaltı edelim. Yunan kahvaltısı biliyorsunuz bizden biraz daha değişik. Daha ya böyle börek tarzı ya da tatlı yiyorlar. Ben de buradayken Yunan böreklerini yemeyi çok seviyorum. Buradaki bu kırmızı binayı hatırlıyor musunuz? Bir önceki videomda göstermiştim. Buranın bir laneti vardı, bir hikayesi vardı. Aşağısında da işte bir restoran vardı. Şimdi o restoran değişmiş. Bizim çok sevdiğimiz bir restoranın yeni şubesi açılmış. Sanıyorum ki binanın laneti bu restoran sayesinde kalkacak. Çünkü popüler bir restoran ve bayağı bir iş getireceğini düşünüyorum bu binaya. Kahvemizi aldık. Beach Boys'dayız şu anda. Ben esasında 10 sene önce İstanbul'da yaşadığım dönemde İstanbul'daki Yunan konsolosluğunda 2 sene Yunanca kursuna gitmiştim ve bayağı da iyi bir şekilde konuşmaya başlamıştım. Fakat üstünden 10 sene geçti tabii. Birazcık köreldim. Anlamama rağmen çok rahat konuşamıyorum. Fakat yeniden kursa başladım geçen hafta. Haftada bir kurs alıyorum internet üzerinden. Dolayısıyla bir deneyeyim dedim. Πριν 10 χρόνια έκανα μαθήματα ελληνικών στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Έχω καιρό να τα μιλήσω, αλλά ξανάρχισα πρόσφατα. Αγαπώ την ελληνική γλώσσα και ελπίζω να μην είστε αυστηροί μαζί μου. Bu hafta Yunanistan'ın Eurovision seçimleri vardı. Eurovision şarkılarını seçmek için bir ulusal final düzenlediler. 2 yarı final ve bir finalden oluşuyor. Ben çok büyük bir Eurovision hayranıyım ve yıllardır da gidiyorum. Eurovision'da bulunuyorum basın olarak. Dolayısıyla bu sene eğer siz de merak ediyorsanız Eurovision'dan da size güzel kareler, güzel videolar yakalamak istiyorum. Özellikle merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen benimle paylaşın. Biliyorsunuz Selanik'e çok sık geliyorum. Dolayısıyla yeniden geldiğim zaman tekrar başka bir video daha çekeceğim. O videoda neler görmek istersiniz, neler anlatayım, nerelere götüreyim sizi? Lütfen bana bildirin, ben de ona göre bir plan yapayım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.